Merhabalar VID belgesel izle takipçileri, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda yine acımasız bir seri katili sizlerle tanıştıracağım. Kanalımızda birbirinden güzel onlarca seri katil videosu var ve takipçilerimiz bu videolarımızın artmasını istiyor. İlgiyle izlenen videolar. Biz de kıymetli takipçilerimizin isteğini kırmıyor ve seri katil video serilerimize devam ediyoruz. Bu bölümde küçük yaşlardan itibaren hayata dezavantajlı başlayan ve sapık bir katile dönüşen gece avcısı Richard Ramirez'i ele alacağız. The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. Kurbanlarının başlarında alem yapmasıyla ünlü seri katil, gece avcısı Richard Ramirez. 14 cinayet ve 67 suçtan mahkum edilen, hapishanede idamını beklerken 2013 yılında ölen gece avcısı lakaplı seri katil Richard Ramirez'in hayatına başlıyoruz. Just a guy. Just a guy. Ramirez'i cinayetlere Vietnam'da savaştığı sanılan kuzeninin anlattığı hikayelerin yönlendirdiği düşünülüyor. Kuzeni 12 yaşındaki Ramirez'e Vietnamlı kadınlara yaptığı işkenceyi anlatır ve kurbanlarının ürkütücü fotoğraflarını gösterirdi. Kuzeni karısını öldürürken Ramirez'in de orada olduğu ve yüzüne kanların sıçradığı söylenir. Seri katillerin psikolojisi her daim merak konusu olmuştur. Nasıl bir psikoloji içindeler ki böyle kötü, ürkütücü olayları insanlara yaşatabiliyorlar? Seri katillerin özellikle çocukluk dönemi çok önemli. Annesi ve babası eğitmek maksadıyla dövmekten çekinmediğinden Richard, geceleri sık sık evden kaçar ve mezarlıkta yatardı. Her çocuk gibi Richard da gayet normal bir çocuktu. Annesi ilkokul mezunu bir dindardı. Babası eski bir polis memuruydu. Rubin, Joseph, Robert, Ruth adında 4 kardeşi vardı. Rubin ve Joseph'in konjenital kusurları vardı. Ailenin 5. çocukları da Richard'tı. Arkadaş canlısı ve okulda popüler bir çocuktu. Öğretmenlerine göre ise akıllı bir çocuktu. Daha sonra kendisiyle görüşülen öğretmenlerinden biri akıllıydı ama okulu sevmiyordu. Keşke derslere biraz daha ilgili olabilseydi demişti. Etkileyiciydi. Birçok kız arkadaşı olmuştu. Ancak Richard ilkokulda epilepsi krizleri yaşamaya başlamıştı. Büyük ihtimalle onun da genetik kusurları vardı. Gelecekteki katil olacak olan Richard'ın babası otoriter ve istismarcı biriydi. Şiddete eğilimliydi. İlginç şekilde bu durum Richard'ın hoşuna gidiyordu. Babasının davranışlarını normal buluyordu. That is all I care to say, really. They are open-minded people. It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco. Why? Because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that. Genç, yetişkinlik çağına geldiğinde Richard, kadınlara karşı öfke duymaya başladı. Arkadaşlarıyla esrar kullanmaya ve yapıştırıcı çekmeye başlamıştı. Ramirez'i psikopatlığa iten bir diğer faktör de kuzeni Miguel'di. Küçük yaşlarda yaşadıklarıyla seri katil olma yolunda hızla ilerleyen Richard artık ilk suçunu işlemeye hazırdı. Richard'ın ilk suçu birçok katilde olduğu gibi
tecavüzdü. Devam edelim. Richard ilk suçunu birine tecavüz etmeye kalkışarak işlemişti. Ancak tecavüz etmeye çalışırken kadının kocası tarafından yakalanmıştı ve mahkemeye çıkarılmıştı. Olayı yaşayan kişiler turist oldukları için davayı takip edemediler ve Richard serbest kaldı. Genç yaşta ufak tefek hırsızlıklara başlamıştı. Sonra işi ilerletip evlere de girmeye başladı. Polis Ricardo'yu çeşitli kereler yakaladı. Mahkeme yaşından ötürü onu kısa sürelerle kaldığı ıslah evlerine gönderiyor, sosyal hizmetlerde gönüllü çalışma cezası veriyordu. Ancak bunlar genç Ricardo'yu ıslah etmekten çok uzak cezalardı. Biraz daha büyüdüğünde adını Richard'a çevirtti. Bu arada yeni ilgi alanları bulmuştu. Savaş sanatları, marijuana ve heavy metal. En çok dinlediği gruplar Judas Priest ve Black Sabbath'tı. Bir süre sonra satanizme ilgi duymaya başladı. Kara büyü, şeytan, iblisler, canavarlar, ejderhalar ilgisini daha fazla çekmeye başladı. Annesi onu zorla İncil derslerine gönderiyordu. Richard da gidiyordu ancak genç rahiplerin anlattıklarının tam tersi ona daha yakın geliyordu. İncil derslerinden çıktıktan sonra kütüphanelere gidiyor, hocalarının İsa ve 12 havarisine kıyasla daha arka plana attıkları ve fazla değinmedikleri şeytan ve cennetten kovulan meleklerle ilgili araştırmalar yapıyordu. Richard 17 yaşındayken kuzeni Miguel akıl hastanesinden çıkartıldı. Tekrar görüşmeye başladılar. Uyuşturucu kullanıyorlardı. Bir süre sonra Richard Ramirez Los Angeles'a geldi ve cinayetlerine başladı. Richard'ın yeğeni Miguel de Richard'dan farksızdı. Birlikte birçok suça karışmışlardı. Daha sonra Miguel akıl hastanesine yatırıldı. Bazı seri katiller çok detaycıdır ve ince hesap yapar. Bazıları da umursamaz ve dikkatsizdir. Ramirez de işlediği suçlardan sonra bıraktığı izlerle yakayı ele verebilecek potansiyele sahip bir katildi. Belki de bu dikkatsizlikleri özellikle yapıyordu, yakalanmak için. Çünkü her katil yakalanma arzusu duyar. Devam edelim. Kurbanlarını sakin mahallelerden seçiyor, evlerine girmeden önce onları izliyor, kilitli olmayan kapı, yarı açık pencere gibi eve girişini kolaylaştıran şeyler yakaladığında asla bu fırsatı kaçırmıyordu. Tabii bu bağımlılığı yüzünden ileride hatalar yapmaya başladı. Olay yerini kurcalayıp özellikle evleri dağıttığı için olay yerinde birçok kanıt bırakıyordu. Mermi kovanları, parmak izleri, ayak izleri. Cinayetlerini hep gece vakti işlediği için görgü tanığı da olmuyordu. Ancak bazen kurbanlarını öldürdüğünü sanıyor fakat kurbanlar yaralı olarak kurtuluyordu. Genellikle birden fazla olan insanları 2 kişi yaşayanlara hedef seçiyor, etkisiz hale getirmeye erkekten başlıyordu. Silahla ya da başlarına defalarca vurarak öldürüyor ya da iple bağlayıp kadınlara tecavüz ediyordu. 6 yaşındaki bir çocuğa ve 81 yaşındaki kadına bile tecavüz eden bir sapıktı. Polisin peşinde olduğunu anladığında cinayet mahalline pentagram gibi şekiller çiziyordu. Satanizm sembollerini kullanıyordu. Şeytan tarafından korunduğuna inanıyor ve gerçekten de bir türlü yakalanmıyordu. İlk hapse girişi cinayet yüzünden değil, otomobil hırsızlığı yüzündendi. 6 ay hapiste kaldı ve 6 ay boyunca cinayet işlemedi. Peki Richard nasıl yakalandı? Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago.
Giydiği ayakkabıdan, parmak izinden ve eşkalini veren insanlar sayesinde ayakkabısı belli bir bölgede üretilen, belli bir yerden alınan ayakkabıydı. O modeli tek bir yerde satılıyordu. Bu durum yakalanmasını sağlamasa da profiline yeni bir özellik eklenmiş oldu. Birkaç kez görgü tanıkları olmuştu. Bu bir profilin oluşmasını sağlıyordu. Ancak onu asıl ele veren parmak iziydi. 6 aylık hapisten sonra daha dikkatli davranmaya başlayıp eldiven kullanmaya başlasa da eldiveni kullanmayınca bir yerde parmak izi bıraktı. O dönemde de parmak izi sistemine geçiş yapılmıştı ve parmak izi karşılaştırılınca kimliği ortaya çıktı. 6 ay hapis yattığı için kayıtlı bir parmak izi vardı. Bu sayede adı ve soyadı, ayrıca gerçek fotoğrafı tespit edilmişti. İnsanlar her yerde onu arıyordu. 30 Ağustos 1985'te Ramirez, Kaliforniya'daki neredeyse her gazete ve televizyon kanalında baş haber haline geldiğinden habersiz, kardeşini ziyaret etmek için Arizona'nın Tucson şehrine giden bir otobüse bindi. Kardeşiyle görüşmedikleri için 31 Ağustos sabahı Los Angeles'a döndü. Katili yakalama umuduyla otobüs terminalini kontrol eden polis memurlarının yanından geçti ve Doğu Los Angeles'ta bir markete girdi. Bir grup yaşlı Meksikalı kadın onu korkuyla El Matador veya katil olarak tanımladıktan sonra Ramirez yüzünü gazete rafındaki ön sayfalarda gördü ve mağazadan panik içinde kaçtı. Santa Ana Freeway'i geçtikten sonra bir kadını kaçırmaya çalıştı. Ancak onu takip eden kişiler tarafından kovalandı. Bir süre peşindekilerden kaçabildikten sonra sonunda bir grup insan tarafından yakalandı. Bunlardan biri metal bir çubukla onun kafasına vurdu. Grup Ramirez'i tuttu ve polis gelip onu gözaltına alana kadar onu acımasızca dövdü. Yani Ramirez eyalet eyalet kaçtığı polis tarafından kurtarıldı. Sonuç olarak 14 ayrı cinayetten 30 farklı suçtan yargılanacaktı. Ancak mahkeme 2 yıl sonra gerçekleşebildi. Ramirez'e 2 avukat verildi. Ancak ikisini de beğenmedi. İlk duruşmasında Ramirez üzerine pentagram çizilmiş bir elini kaldırdı ve "Hail Satan, yaşasın şeytan" diye bağırdı. 20 Eylül 1989'da Ramirez tüm suçlamalardan hüküm giydi. 13 cinayet, 5 cinayet teşebbüsü, 11 cinsel saldırı ve 14 hırsızlık. 7 Kasım 1989'daki duruşmanın ceza aşaması sırasında Kaliforniya'nın gaz odasında ölmeye mahkum edildi. Ölüm cezalarından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük anlaşma, ölüm toprakla gelir. Disneyland'de görüşürüz" demişti. Ramirez yakalanıp hapse atıldıktan sonra üne kavuştu. Birçok seri katilde olduğu gibi Ramirez'in de hayranları oldu. Genç kadınlar Ramirez'e mektup yazıp aşklarını ilan ediyordu. Ve Ramirez sonunda ona hayran olan bir kadınla evlendi. Duruşma sırasında Ramirez'e mektup yazıp ziyaretlere gelen hayranları vardı. 1985'ten başlayıp Doran Leoy hapsi sırasında ona yaklaşık 75 mektup yazdı. 1988 yılında Ramirez, Leo'ya evlenme teklif etse ve 3 Ekim 1996'da Kaliforniya'daki San Quentin eyalet hapishanesinde evlendiler. Ramirez'in ölümünden yıllar önce Leo, Ramirez idam edildiğinde kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Ancak Leo sonunda Ramirez'den ayrıldı. Ramirez 7 Haziran 2013 tarihinde Kaliforniya'daki Marin General Hastanesi'nde B hücreli lenfomaya bağlı komplikasyonlardan dolayı öldü. Öldüğünde 53 yaşında ve 23 yıldan fazla bir süredir ölüm sırasındaydı. Cinayetlerin %90'ı her zaman aydınlatılmıştır. Hele ki günümüz teknolojisiyle hiçbir cinayet neredeyse faili meçhul kalmıyor ve katiller ya da seri katiller sonunda yakayı ele veriyor. Ramirez de onlardan biriydi ve kaçamadı. Ramirez'de en dikkat çeken özellik sizce neydi ve neden yakalandı?
yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu dosyamızda sapık katil gece avcısı Richard Ramirez'i ele aldık. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. You're good at reading your script, Richard, but you're not much at answering my direct questions. A lot was made that you're a devil worshiper. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you studied, just yes or no, have you studied Yes, Satanism? yes I have. Are you a worshiper of the devil? No comment.